O zamanlar 14 yaşında olan Wu Zetian isimli genç bir kız vardı. Asıl ismi Li Shiming olan Çin hükümdarlığının imparatoru Li Zi'nin cariyesi olarak saraya getirilmişti. Eski imparator olan Taizong'un emri ile saraya getirilen bu genç kız ilk günden itibaren hırslıydı ve bunu imparatorun dikkatini çekerek göstermişti. Aslında onun istediği sıradan bir cari olmak değildi. O imparatoriçe olmak istiyordu. Bunu Osmanlı döneminin en güçlü sultanlarından Hürrem Sultan gibi düşünebiliriz. Tıpkı Hürrem Sultan gibi hırslı ve yükseliş için zekasını sonuna kadar kullanıyordu. Fakat Hürrem Sultan ile aralarındaki tek fark aşktı. Zira Zetia'nın aşkı sadece yükseliş içindi. Ben Bilgin Yaman. Bu videomda sizlere Çin işkencelerinin kurucusu olarak bilinen ve Çin hükümdarlığının ilk kadın hükümdarı Wu Zetia'nın yükseliş hikayesini derledim. Taht oyunlarına ve geçmişin sırları kanalıma hoş geldin. Asla cariye olarak hayatına devam edemeyeceğini kendisine söz vermişti. Daha 14 yaşına geldiğinde Tan hükümdarlığına ait olan Çin hükümdarlığına sahip olmak istiyordu. Bunun için her şeyi yapardı. Zetian o zamanların imparatoru olan Li Zi'nin cariyesiydi. Fakat İmparator Li'nin oğlu Gaizong'un ise gizli aşkıydı. Zetian bunu o zamanlar bilmiyordu ve umursadığını da söyleyemezdik. Zira onun tek umursadığı şey imparatoriçe olmaktı. Babası İmparator Li ölünce tahta oğlu Gaizong çıktı ve eski imparatorun cariyesi olduğu için de Zetian imparatorluk kurallarına göre Budist rahibe oldu. Fakat her ne kadar İmparatoriçe Wang ile resmi evliliği olsa da ya da kendisinden 4 yaş büyük olsa da veya babasının cariyelerinden de olsa Gaizong Wu Zetian'ı yeniden saraya getirtti ve kendi cariyesi yaptı. Aslında bu tamamen yasak bir aşktı ama İmparator Gaizong'un umrunda değildi. Ne kadar büyük bir aşk ve ne kadar tehlikeli bir aşk. Keşke aynı şeyler Wu Zetian için de söylenebilseydi. Fakat Zetian için tek önemli olan şey hükümdarlıktı. İmparatoriçe Wang kısırdı. Bu sebepten dolayı imparatora bir veliaht veremiyordu. İmparatoriçenin aksine Wu Zetian imparatora bir kız çocuğu vermişti. İlk defa baba olma sevgisine kavuşan Gaizong için Wu Zetian artık çok daha önemliydi. Ama Zetian için bu değer de bir şey ifade etmiyordu. O her zaman daha fazlasını istiyordu. Bu istek, hırs öylesine fazlaydı ki gözü bu hırsından başka bir şey görmüyordu. Hatta yeni doğan kızını ziyaret eden İmparatoriçe Wang için bir plan yapmıştı ve kendi öz kızını o gittikten sonra boğarak öldürmüştü. Öz kızının ölü bedenini yorganla örttükten sonra kızını görmeye gelen İmparator Gaizong karşılaştığı durum karşısında üzgündü. Wu Zetian hemen planını ortaya koydu ve sahte gözyaşları içerisinde biraz önce İmparatoriçe Wang'ın burada olduğunu, kızlarını onun öldürdüğünü söyledi. Yaşadığı hüzün ile Zetian'ın anlattığı hikayeye inanan İmparator Gaizong, İmparatoriçe Wang'ı mevkisinden feshettirdi ve Wu Zetian'ı İmparatoriçe olarak ilan etti. Böylelikle saraya girmesinin üzerinden 2 yıl geçen Wu Zetian en hızlı yükselen cariye olarak tarihe geçti. Çin hükümdarlığında o dönemler Wu Zetian'dan önce ve Wu Zetian'dan sonra olarak ikiye ayrılırdı. Zira Zetian'dan önce kadınlar devlet işlerine asla karışamazdı ve bununla alakalı geleneksel bir kural vardı. Fakat Zetian bu kuralı hiçe sayarak devlet işlerine yavaş yavaş karışıyordu. Tabii ki de bu mevki ile yetinmeyen İmparatoriçe Wu için yeterli değildi. Ardından o zamanlar zayıf ve hasta olan
İmparator Gaizon'u geri plana atarak birçok devlet işini kendisi yapmaya başlamıştı. Bir süre sonra yani 683 yılında İmparator Gaizon ölmüştü ve tahta İmparator Zhengong geçmişti. Fakat onun için bu imparatorluk kısa sürmüştü. Çünkü Wu Zetian onu sadece bir yıl tahta tutmuş ve sonrasında onu tahttan indirerek Lulin Bey'i yapmıştı. Bu sırada halen daha tahta bir kadın geçemeyeceği için Ruizhang tahta geçmişti. Fakat Wu Zetian onu da tahttan indirmişti. Onun hedefi hem hükümdarlığa sahip olmaktı, hatta tek sahibi olmaktı. Belki de o sadece Çin hükümdarlığından intikam almak istiyordu. Çünkü bir cariye isen asla söz hakkın yoktu ve onların istediği üzerine hayatını yaşıyordun. Belki Wu Zetian'ın öfkesi bir sevdiği olmasıydı ve ona kavuşamadıydı veya istediği sadece güçtü. 690 yılında 67 yaşında Zetian istediğini elde etti ve Tang hanedanını alt etti. Bunun üzerine kendi soyunu ilerleterek Zhou hanedanını kurarak resmi olarak yönetici imparatoriçe oldu. Bununla birlikte Çin tarihinde bir ilk yaptı. Sadece imparator eşi olmadı, fiilen ülkeyi yöneten tek kadın imparator oldu. O tahta geçti ve kendi hanedanını kurdu. Ama her şey bununla bitmedi. Zetian için her şeyin başlangıcı burasıydı ve öncelikli olarak kendini garantiye almak amacıyla yandaş arayışına girdi. Fakat herkes onun yandaşı olmak istemiyordu ve bu durum onun canını çok sıkıyordu. Hayatı boyunca isteklerinin karşısında hiçbir şeye önem vermeyen bu kadın kendisine karşı çıkan herkesi ve Tang hanedanlığının tüm üyelerini işkence ederek ve acımasızca öldürmüştü. Aslında Wu Zetian Çin işkencelerinin kurucusuydu. Hatta öylesine kötüydü ki kocası İmparator Gaizon'un etrafına yaklaşan tüm kadınlara türlü işkenceler yaparak onları saf dışı bırakıyordu. Bu kadınların içinde kendi kız kardeşi de bulunuyordu. Bununla kalmıyordu tabii ki. İmparatoriçenin işkenceleri suçlu olan insanlara türlü işkenceler yaparak onları itirafa zorluyordu ve sadece suçlu olduğu ispatlananlar için değil, aynı zamanda suçlu olarak düşünülen kişiler için de. İşkence yolu ise uykuydu. Belki masum olsalar bile onları uyutmuyordu ve uyumaya başladığı her saniye türlü işkence yöntemleriyle onları uyandırırlardı. Tabii ki bu işkenceler bununla da bitmiyordu. Sanıkların kafalarını kazıttırırdı ve kafalarına belirli aralıklarla su damlatırlardı. Bu işkenceler karşısında mahkumların hepsi delirirdi. Wu Zetian imparator olmasıyla birlikte Tang hanedanlığının soyunu tamamen yok etti ve kendi soy ağacını kayıtlara koydu. Fakat kendi öz oğlunun da ona karşı çıkmasıyla onu türlü psikolojik işkenceler yaparak etkisiz hale getirmişti. Onun için önemli olan tek şey kendisi ve kendi kurallarıydı ve hayatı boyunca yeni kurduğu hanedanlığın kurallarını da kendisi belirlemişti. Aslında kurallar birçok kişi için kabul edilebilecek durumdaydı. Fakat birçok kişi bu kuralları acımasız buluyordu. Tabii ki her şeyden haberdar olan ve aslında bir kontrol manyağı olan Wu Zetian onun için tek bir kötü söz söyleyeni huzuruna getirtir, ardından onlara acımasızca işkenceler yaparak tarafına geçip geçmeyeceğini sorardı. Sonuç ise belliydi. Wu Zetian 82 yaşında öldü ve ölmeden önce kocası Goizon ile birlikte Kueilin'de defnedilmek istemişti. Ayrıca yine isteği üzerine mezar taşı boştu. Yani mezarının önüne yazısız bir mezar taşı dikilmişti. Bu mezar taşı yekpare bir taş bloktan yapılmıştı ve 8 metre yüksekliğindeydi. Bu mezar taşında yazı olmamasının sebebi için bir iddia ortaya atılmıştı. Kimi insanlar yazı olmamasının sebebinin Wu Zetian'ın hayatı boyunca yaptığı başarıların ifadeler ile anlatılamayacağını dile getirmek, kimi insanlar için de Wu Zetian'ın
Çin'in geleneksel erkek hakimiyetini yıkması ve kendi kurallarını koymasından dolayı kendisini suçlu hissettiği için yazısız mezar taşı diktirdiği düşünülmekteydi. Aslında bunlardan ziyade Wu Zetian gibi birinin yazısız bir mezar taşının olmasının büyük sebebi hayatı boyunca yaptığı işleri kısa anlatamayacağından ve hayatındakileri anlatacak yeterli yükseklikteki mezar taşının olmamasından dolayı yazısız bir mezar taşının olması onun sonsuzluğunun işaretiydi. Wu Zetian, Çin tarihinin en acımasız ve en güçlü kadınıydı. Her ne kadar isteklerini gerçekleştirmiş olsa da ellerinde masum insanların kanı vardı. Hatta kendi ailesinin kanı vardı. Hiç vicdan azabı çekti mi? Ya da rüyasında yeni doğmuş kızını gördü mü? Yorum sizlerin. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoma konu önerisi önermek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.